Renault Megane 2'nin teybine double DIN teyp bağlamak için radyoların ilk başta yerinden çıkması lazım. Ben söktüm ama nasıl söktüğümü de size göstermek için tekrardan video alayım. Şu şekilde bir aparat daha önceden bende vardı aldığım. Bu olmasa bile işte ince bir tornavida yardımıyla ikişer tane işlem yapılacaktır. İlk başta bir tarafı, daha sonra bir tarafa da yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Tek taraf çıktıktan sonra bir tarafta da kullanılabiliyor. Şunu göstereyim. Buraya girdiğinde bunun görevi şudur. Şu dışa doğru, içe doğru, ya da şunu dışa doğru ittiğinizde şu içe doğru gelecek ve tırnaklardan kurtaracaktır. Aynı şekilde diğer tarafı da, yani şöyle dışa doğru yaptığınızda soket radyo yerinden çıkacak, dişleri kurtaracak ve çektiğinizde gelecektir. Şöyle çıkaralım. Alttakini de söyleyeyim hazır çıkarmadan. Alttaki içinde şuralarda yerleri var. Bir tanesi şurada, bir tanesi şurada. Şöyle bir kelepçe var elimde. Bunları kullandım ben. Bir tanesini bu tarafa soktum. Diğerini de öbür tarafa soktum. O da kurtarıyor o zaman. Tek tarafını çıkardım. Daha sonra diğer tarafını çıkararak CD çaları da kurtarmış oldum. CD çaları çektiğinizde arkadaki girişleri göreceksiniz. Şu anten girişi. Çektiğinizde kolayca gelecektir. Tabii tek elimde biraz zor olacak ama. Bu anten girişi. Şurada da soketler. Soketlerin her birinde diş var. Şöyle göstereyim. Şuradaki mandalı tutup içe doğru çektiğinizde zaten bu kendini kurtaracaktır. Aynı şekilde beyaz olan da aynı şekilde. Şuradaki mandalı tutup çektiğinizde evet, beyaz soket de aynı şekilde çıkmaktadır. Tekerinde zor olduğu için yardım almak gerekiyor bazen. Mavi ve sarı sokette de aynı şekilde orada mandalı var. Şöyle göstereyim. Şu mandalı içe doğru bastığınızda zaten çektiğinizde gelecektir. Diğer sarı soket de aynı şekilde. Bu şekilde teybimiz boşa çıkacaktır. CD çaları da aynı şekilde geldikten sonra çekiyoruz. Burada iki tane soket var. Şu direkt çekince geliyor. Şu vida, buradaki vidaları kurtardıktan sonra şuradaki dişe basıp şunu yukarı kaldırıyoruz. Daha sonra zaten soket kendini bırakıyor. Kullanma kılavuzunda ise şu olacak. A1, B1, C1'ler şurada yazıyor, hoparlör bağlantıları. ACC in 12 volt 7 numara. Yani şöyle tuttuğumuzda şu 7 numara, bu ne? Siyah. GND yok, pardon. Şöyle tutmamız lazım. Siyah olan toprak. 7 numara. Kırmızı olan. Sarı olan da neymiş? B in 12 volt sarı. Bunun bir tanesi normal 12 volt. Hangisi? Tamam, şu batarya sürekli gelen. B in'de kontağa bağlı olan. Yani gene aynı renklere bağlayacağız diyen bir değişen bir şey olmayacak. Evet, bizim kullanacağımız 3 kablo bunlar. Bunların ilk başta bir ucunu açalım diyeceğim. Zaten açıkmış herhalde. Heh. Şuradan tutup çektiğimde gelecektir. Şu bir. Şu iki. Şu da 3. Bu arada benim hiçbir elektronik bilgim yok. İşletme mezunuyum ben. Ama sadece meraktan dolayı da böyle arabayla uğraşmayı seviyorum.
O yüzden izleyenler olursa hatam çok olabilir belki. Mazur görün. Niye ince yapmışlar ki acaba? Daha sonra şuradan yer açalım. Şunların ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Burada yazıyor gerçi ama. Bir tanesi konnektörmüş. Diğeri AUX'muş. C2 AUX. C2 ne bu? Bu hangisiydi? Bunda 3 tane, bende 2 tane var ya. Neyse. Ve siyah açtık, şimdi siyah kısmı oraya bağlayalım. Şuydu. Daha sonra da izole edeceğiz bantla. Şöyle sıkıca bağlayalım. Daha sonra bantla da izole edelim. Aynı şekilde diğer kabloları da açacağım. Evet, şu bağlantıyı da gerçekleştirdim. Şunların herhangi bir yere bağlanmıyor. Sıradaki bağlantım hoparlör için olan. Bunun için şu kablo gelmiyor ama. Şimdi daha iyi geldi. Şimdi burada hangisiymiş bir bakalım. Nasıl bakıyoruz? Şöyle bakıyoruz. Evet, üstteki soket. Gerçi şeydi, şuydu. Hangilerine bakacağız? B'ye bakacağız. B1. B1 sol üstteki sağ arkaymış. Bunun sağ arkası hangisi? Sağ arka artı 1 numaraymış. Bunun da sağ arka artı 1 numara. Yani şu diğer soketi bir alayım. Şöyle yaptığımızda sağ arka artı 1 numara. Bunda da sağ arka artı 1 numaraymış. Bir de üstteki. Yani aynılar birbirine bağlanacak. Renkleri de aynı mı? Değil. Şöyle yapalım. Mesela şununla 1 numara hangisi burada? Şu. Şununla şu bağlanacak. İşte alttaki de bu bağlanacak. O şekilde sırayla gidecekler. Dizilimini aynı yapmışlar. Evet, bunu da bağladıktan sonra tekrardan devam edeceğim. Evet, bağlantıları yaptım. Bunun 3 tane soketini bağladım. Diğerlerinin hepsini tek tek bağladım. Hepsi bağlanmış durumda şu anda. Anteni var bunun. Anten için de şöyle bir aparat var. Şuradan göstereyim. Buraya olmuyor normalde.
Bunun girişi farklı. Dolayısıyla bu buraya olmuyor. Bunun içinde şöyle bir aparat satılıyor. 5 lira 10 lira işte aksesuarcılarda. Aparat şöyle bir şey. Bu buraya takılıyor. Daha sonra da şunun bağlantıları yapılıyor. Şimdi bunun bağlantılarında hangisi güç hangisi şeyde bakalım. Yukarısı hoparlörlerin olduğu yer, aşağısı gücün olduğu yer. O zaman şu hoparlörleri şuraya takalım. Gücü de aşağı takalım. Anteni de nerede? Şu şekilde yerine takalım. Şimdi teybimizin bağlantıları tamam. Şimdi kontrol etmeye geldi sıra. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şu nokta nerede? Evet, açıldı. Evin bağlantısını yaptım. Burada değiştirdiğim bir şey vardı ilk başta. Olmadı. Tablet, pardon, multimedya hafızasını unutmaya başlamıştı denemelerimde. Yani sarıyı kırmızıyla kırmızıyı bağladığımda buna çözüm olarak şunu buldum. Yanlış yapmışım ben. Kırmızı kabloyu sarıya, sarı kabloyu kırmızıya bağlamam gerekiyormuş. Bu şekilde olunca sorunsuz şekilde çalışmaya başladı. Şimdi takamadım. Buna bir çerçeve alacağım. Çerçeve aldığımda da zaten normal dönecektir. Tipi de güzelleşecektir. Radyodan göstereyim. Ses seviyesi gayet iyi. Buna daha sonraki yapacağım aşama kumandaları aktif hale getirmek olacak. Bunu araştırmam gerekiyor bir nasıl yapıldığını. O zaman kumandalar da aktif halde kullanılacaktır. Kartı çıkardığımda otomatik kapanıyor. Takıyorum. Arabayı çalıştırıyorum. Evet, hafıza kaybı olmuyor. Durum bu şekildedir. Devam bir düzeltme yaparsam ayrıca zaten çekerim videoya. Teybin montajını tamamladım. Çerçevesini ekstradan aldım. İnternetten sipariş verdim. Lakin bunu oturtunca şurada boşluk kalıyor. Burada bir çözüm bulacağım. Şimdi deneyelim teybi. Bir süre sonra kendi otomatik İlk başta saat geliyor bunu ayarlanmadığı için. 2 defa buna bastığınızda ekrana geliyor. Şu an sessizde. Radyo açık. Saatini şuradan ayarlıyoruz. Zaman 2024. Bugün ayın 9 olması lazım. Saat 14.40. Bu şekilde USB vardı herhalde. USB'yi göstereyim size. Radyoya gelip ilk başta. Ses kalitesi gayet iyi. Şimdi dostlar ne yapıyoruz? Ses kalitesi gayet iyi.
Şöyle kenarlar için şöyle şeyler ayarladım. Bunları neyden yaptım? Gözükmüyor siyah boyadığım için. Dekota malzemesi vardı elimde. Sert, böyle kauçuk gibi ama çok sert. Görüyorsunuz, bayağı sert. Bunun dışında bu makaron sardım. Ve ısıtınca da bu şekilde büzüştü. Şöyle kenarlarına koyacağım bunları. İlk başta altı koyayım. Bunu da üstte. Yumuşak malzeme olduğu için çok zarar vermeyecektir böyle kastırdığımda. Bunu siyah taraf arkaya gelsin. Şu küçük parçalarda şuraya. Pense gibi bir şeyle de iyice oturtturabilirsiniz. Buna hazır çerçeve bulamadım. Birkaç yere sordum. Aklımdaki aslında bir plastiği kesip mıknatısla yapıştırmaktı. Onu da ayarlayamadım. En son çözüm olarak bunu buldum. Bu arada ekranın üzerine şeffaf film çektim. Herkesin en büyük şikayeti çabuk çiziliyor olmasıymış. Ondan dolayı da film çektim ve bu şekilde kullanıyorum. Direksiyon ayarlamasını henüz yapmadım. Şuradan direksiyon tanımlaması falan yapılıyor. Ben bağlantıları yapmadım. Bağlantıları yapacağım, bir ara araştırıp onu da ayrıca videoya çekerim.